Hanimiş Teknoloji'den hepinize merhaba. Ücretsiz eğitim videoları yayınlamaya devam ediyorum. Bugün sizlere baştan sona Papara'yı anlatacağım. Burada görebileceğiniz gibi ilk işlem tarihim 2016, 5 yıldır Papara kullanıyorum. Papara nedir? Kart nasıl alınır? Para nasıl yüklenir? Nasıl çekilir? Bana nasıl transfer edecekler? Güvenilir midir? Yaş sınırı var mı? Gibi birçok soruyu bu videoda sizlere için cevaplayacağım. Öncelikle baştan söyleyeyim, şurada yer alan numarayı şu an aktif olarak kullanmıyorum. Yani yorumlara numaran gözüktü yazmana hiç gerek yok. Papara'yı özetlemek gerekirse ön ödemeli bir sanal banka hesabı, uluslararası geçerliliği var yani ve de Türkiye'de yasal olarak bulunuyor. Papara'yı kullanmaya başlamanız için tek yapmanız gereken papara.com'a girmek ya da Papara uygulamasını yüklemek. Daha sonra kayıt ol kısmına girmek. Yaş sınırı 13. Eğer 13 yaşından küçük değilseniz Papara'yı kullanmaya hemen başlayabilirsiniz. Klasik belli prosedürlerle kayıt oluyorsunuz, birçok siteye kayıt olduğunuz gibi. Kayıt olduktan sonra eğer TC kimlik numaranızı girerseniz sisteme onaylı hesap oluyorsunuz. Girmezseniz onaysız hesap oluyorsunuz. Aralarındaki farkları soracak olursanız onaysız hesaplar kart sipariş edemiyor ve aylık 750 lira işlem limiti oluyor. Onaylı hesapta bu limitler olmuyor. Yani ilk başta onaysız olarak başlayabilirsiniz. Ben de bir süre onaysız olarak kullandım. Sonradan baktım kullanışlı, güvenilir ve onaylı hesaba geçtim. Hatta benim bugün Spotify için yaptığım 18 lira harcamamın 9 lirasının iade olduğu da burada gözüküyor. Papara'nın güzel yanlarından birisi YouTube, Netflix, Spotify bakalım ve eczanelerde şu an %50 geri dönüş yapıyor. Yani YouTube Premium üyeliklerde herhangi bir harcama yaptığınızda bunun yarısını size geri iade ediyor. Aynı şekilde Netflix, Spotify. Hadi bunları birçok platform sağlıyor hemen hemen. Ama eczanede %50 geri dönüş vermesi gerçekten çok ilginç. Şöyle son işlemlerimi gösterecek olursam eczaneden de bir harcama yapmıştım. Bakın şu ikinci sayfaya kaymış o. Eczanede 11 lira harcadım. Kırmızılar giderleri gösteriyor. Bir ön sayfaya geldiğimde 11 liranın yarısı 5,5, yeşiller gelirleri gösteriyor. Bana bakın cashback yazıyor burada. Geri ödediğini görebiliyorsunuz. Aynı şekilde Spotify'dan 18 lira harcadığımı ve 9 lirasını geri iade ettiğini görebiliyorsunuz. Bu da aşağıda yaptığım 47 sayfa boyunca işlem yapmışım. Yani boşuna anlatmıyoruz bu videoda. Tecrübeyle sabit şeyler içeriyor. 2016'dan beri Papara'yı severek kullanıyorum. Papara hesabıma parayı nasıl yatırım diye soracak olursanız öncelikle havale ile para yatırmayı anlatayım. Havale ya da EFT fark etmiyor. Bu şekilde para yatıracağınızda açıklama kısmına sizin Papara numaranızı yazmanız gerekiyor. Zaten para yatır kısmına geldiğinizde şurada Papara numaranız yer alıyor ve üstüne tıkladığınızda bunu kopyalayabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken hangi bankaya yatıracaksanız o bankanın buradan ismini seçiyorsunuz. Yani hangi bankaya EFT veya havale yapabilecekseniz, yani sizdeki bankaya bağlı bu. Eğer Finans Bank'tan yapacaksanız buradan Finans Bank'ı seçiyorsunuz ve şuradan IBAN'ı alıyorsunuz. Sisteme IBAN'ı yazıyorsunuz havale kısmına. Açıklama kısmına da şuradaki Papara numaranızı yazıyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey Papara'ya girdiğiniz isim ve soy ismin EFT veya havale yapacağınız banka isim soy ismiyle eşleşmesi. Yani başka bir isimden havale ya da EFT ile bu şekilde sisteme para yatıramıyorsunuz. Fakat eğer size başka birisi havaleyle Papara'nıza para yatırmak istiyorsa yapması gereken tek şey o da 2 dakikada yeni bir Papara hesabı açsın. Önce kendi hesabına yatırsın parayı. Daha sonra Papara içerisinden sizin Papara numaranıza tık diye hemen parayı gönderebilir. Size nasıl para gönderebilir? Siz kimlere, cep telefon numarasına, oraya buraya ya da herhangi bir banka hesabına nasıl para gönderebilirsiniz ücretsiz bir şekilde? Bunu ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Şimdi kartsız işlemle nakit yatırmayı anlatayım. Yani herhangi bir bankamatiğe gittiniz, kartınız yok, banka hesabınız yok, Papara'nıza para yatırmak istiyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken tek şey herhangi bir bankamatiğe gidiyorsunuz. Kartsız işlemler kısmından IBAN numarasına para yatırmayı seçiyorsunuz. Daha sonra size TC kimlik numaranızı soruyor. TC kimlik numaranızı sisteme yazıyorsunuz. Daha sonra buradan aldığınız IBAN numarasını sisteme giriyorsunuz.
Açıklama kısmına da tekrar TC'nizi giriyorsunuz. Yani ilk başta zaten TC'nizi size soruyor. Giriyorsunuz. Sonra IBAN'ı giriyorsunuz. Daha sonra açıklama kısmına tekrar TC'yi giriyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Burada da yani sistemin istediği sadece siz para yatırabilirsiniz. Sizin TC'nizle para yatırabilirsiniz. Ama eğer siz de bir arkadaşınızın para yatırmasını istiyorsanız, ben bunu daha önce denedim. O arkadaşınıza kendi TC'nizi verin. O kişiye sistem senin TC'n ne diye sorduğunda o kişi sizin TC'nizi yazsın. Çünkü ben bir kere arkadaşıma para yatır dedim ve o kendi TC'sini girdi. Sonra para havuza düştü ve hiç kimseye gelmedi. Tabii ki bu durumda da ben Papara'yı aradım ve Papara hemen parayı bana geri iade etti. Yani o işi çok kolay bir şekilde çözdüler. Yani para araya gider diye de düşünmeyin. Sadece işte arayıp uğraşmanız gerekir. Böyle bir şeye düşmeyin diye. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Üçüncü para yatırma yöntemi de para kart aldıktan sonra herhangi bir bankamatiğe gidip kartınızı takmanız ve paranızı yatırmanız yeterli. Tüm bankamatiklerden ücretsiz para yatırabiliyorsunuz. Hemen şöyle ana sekmeye gelelim. Para göndermeyi gösterelim. Bu müthiş bir şey arkadaşlar. Bakın para transferine giriyorum. 7/24 boyunca istediğiniz kişinin cep telefonuna, Papara numarasına ya da banka IBAN numarasına para gönderebiliyorsunuz ve ücretsiz. Gerçekten bu müthiş bir şey. Çünkü birçok bankalar arasında bile bu kadar anlık işlem yapamıyorsunuz. Ama buraya o kişinin herhangi bir bankasının IBAN numarasını yazıp şuraya tutarı yazdığınızda, şöyle tutarı yazdığınızda açıklamayı da kafanıza göre para gönder deyip tık diye o kişiye para gönderebiliyorsunuz ve herhangi bir ücreti yok bunun, kesintisi yok. Bu müthiş bir şey. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta, cep telefonuna cep telefona para gönderdiğinizde o kişiyi nasıl paraya çekecek? Diyelim Ahmet diye birine para gönderdiniz. Daha önce Papara'ya hiç kayıt olmamış. Onun telefonuna 20 lira gidiyor o numaraya ve Ahmet o numarayla Papara'ya kayıt olduktan sonra bu çekimleri yapabiliyor. Zaten para çekimini şimdi anlatacağım. Kolay bir şekilde çekim yapabiliyor ama Papara'ya üye olması gerekiyor. Ama zaten Papara'ya üye olmak 2 dakikalık iş ve tamamen ücretsiz. O yüzden hiçbir sıkıntı yok. Onun dışında zaten Papara numarası ve IBAN'a tık diye para gönderebilirsiniz. Sıkıntı yok. Para çek kısmına geliyoruz o zaman. Para çek kısmından da kendi banka hesaplarınıza para çekebiliyorsunuz. Bunun için sisteme banka hesaplarınızı eklemeniz gerekiyor. Bakın ben daha önceden 5 tane banka hesabımı eklemişim. Ve ne zaman olursa olsun istediğimi anında çekebiliyorum. Yani şöyle düşünün, EFT saatleri içinde ya da daha doğrusu aynen EFT saatleri içinde ya da havale saatleri içinde, daha doğrusu havale 7/24'te EFT saatleri içinde olmadığım zamanlarda mesela Akbank'tan Finansbank'a ben para yatıramıyorum. Bu durumda ne yapıyorum biliyor musunuz? Akbank'taki 50 liramı para yatırma kısmından tık diye sisteme yüklüyorum. Daha sonra sistemden Finansbank'a çekiyorum. Yani anlık olarak ücretsiz bir şekilde EFT yapmış oluyorum. Hem EFT ücreti ödemiyorum hem de EFT saatlerini beklemek zorunda kalmıyorum. Yani şu an mesela gece 1. Şu an ben bir sistemden, bankadan EFT yaparsam yarın sabah ancak karşı bankaya ulaşıyordu normalde. Ama Papara sayesinde bu saatleri beklemeden şu an anlık olarak diğer banka hesaplarıma EFT yapabiliyorum. Bu gerçekten müthiş bir şey. Papara kullanmak için artı bir sebep daha. Bu arada sponsorlu içerik değildir. Onu da söyleyeyim. Sponsor olsa yani iyi olur. Papara bize para gönderirse, zaten numaram falan burada gözüküyor. Seviniriz ama yani göndermedi şu ana kadar. Devam edelim. Diğer bir para çekme yöntemi, Papara kartınızı herhangi bir bankamatiğe takıp ücretsiz olarak çekim yapabiliyorsunuz. Bunun aylık 500 TL'ye kadar sınırı var. Yani 500 TL az gibi görünebilir ama şunu unutmayın. Herhangi bir banka kartıyla başka bankanın ATM'sinden para çekmeye çalıştığınızda normalde belli bir komisyon alır. Yani Akbank kartınızla işte Finansbank ATM'sinden para çekmeye çalışırsanız komisyon. Ya da ne bileyim ING Bank'tan para çekmeye çalışırsanız komisyon alır. Ama bu kart tüm bankamatiklerde ücretsiz olarak size para çekme imkanı sunuyor. Böylelikle saatlerce bankamatik arama durumunda kalmıyorsunuz. Evinize en yakın, size en yakın ATM'yi kullanabiliyorsunuz. Bu da kaliteli bir özellik.
Ödemeler kısmından istediğiniz faturanızı ödeyebiliyor ve otomatik ödeme talimatı yapabiliyorsunuz, birçok bankada olduğu gibi. Bundan sonra anlatacağım şey Papara kart. Fakat ben şu an oraya girmeyeceğim. Girdiğinde çünkü benim kart bilgilerim gözüküyor. O yüzden Papara kartı şöyle size anlatmak istiyorum. Şimdi bilmeniz gereken 3 temel Papara kart var. Biri Papara Black kart, diğeri şuradan geçebilirsek, diğeri Papara Light kart, diğeri de Papara sanal kart. Önce sanal karttan bahsetmek gerekirse, sanal kart adından da anlayacağımız gibi ve birçoğumuz biliyoruz ne olduğunu, fiziksel olmayan bir kart. Yani herhangi bir şekilde elle tutabileceğiniz bir kart değil. Sistemden sanal kart oluştur diyerek oluşturuyorsunuz ve size bir fiziksel kartmış gibi kart numarası, işte güvenlik numarası ve işte tarih, son kullanma tarihi veriyor. Bu bilgilerle istediğiniz siteden alışveriş yapabiliyorsunuz. Papara sanal kartın özelliği, mesela Papara bakiyenizde diyelim 500 lira var ya da 10.000 lira var. Bu hiç kartı alakadar etmiyor. Siz Papara sanal karta kaç lira bakiye tanımlarsanız, yani mesela 1000 liranız varsa siz buna 100 lira yazdığınızda bu kartta sadece 100 lira harcama yapabiliyorsunuz. Daha sonradan bu 100 lirayı arttırıp azaltabiliyorsunuz. Yani diyelim 100 lirayı harcadınız, limiti 150 yapabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Tüm dünyada, tüm sitelerde bu kartla alışveriş yapabiliyorsunuz. Papara'da her ay bir ücretsiz sanal kart oluşturma hakkınız var. Bunun dışında da 2 tane fiziksel kartımız var. Şimdi bu 2 fiziksel kartın birini realde mağazalarda alabiliyorsunuz. Nereden alabiliyorduk? Yanlış hatırlamıyorsam işte Teknosa, PTT gibi yerlerdeydi. Şöyle hemen bakalım. DNR, Teknosa hepsi burada. n11.com gitti gidiyor ve Kidega'dan bu Papara Light kartımızı alabiliyoruz. Bu Papara Light kart hazır basılmış on binlerce karttan birisi. Yani size özel olarak basılmıyor. Bu kartı aldıktan sonra kartın numarasını sisteme girerek kendi Papara hesabınızla eşleştiriyorsunuz bu kartı ve kullanmaya başlıyorsunuz. Papara Black kartta olan birçok özelliği burada da kullanabiliyorsunuz. Tüm dünyada alışveriş yapabiliyorsunuz. ATM'den para yatırabiliyorsunuz. Fakat ATM'den para çekme özelliği yok bu kartın maalesef. Papara Black kartta ise ATM'den para çekebiliyorsunuz. Buna ek olarak temassız ödeme seçeneği de mevcut oluyor. Şu kartta, bunda da varmış, pardon. Tamam, bunda da var, sıkıntı yok. Aralarındaki tek fark ATM'den para çekmek. Aralarındaki ikinci fark ise, tek değilmiş farkı da, Papara kartı sistemden sipariş ediyorsunuz. Yani şuraya geldiğimde Papara karta tıkladığımda orada sanal kart oluşturma seçeneği var. Bir de Papara kart sipariş etme seçeneği var. Orada kişisel bilgilerinizi dolduruyorsunuz ve adresinizi yazıyorsunuz. Size şöyle kartın renginde simsiyah bir zarf geliyor. Zarfı açtığınızda da içinde Papara kartınız geliyor. Papara kartınızı aldığınız anda sistemden gelip kartı aktif hale getirebiliyor ve o andan itibaren bu kartı her yerde kullanabiliyorsunuz. Peki hangi kartı öneriyorsun diyorsanız, şimdi ikisinin de yani varoluş amacı şu. Şimdi bu Papara kartı sipariş ettiğinizde bunun evinize gelmesini bekliyorsunuz. Ama eğer vaktiniz yoksa, bunu beklemek istemiyorsanız, şu kartı hemen evinizden çıkıp Teknosa'ya gidip ya da DNR'a gidip hemen satın alıp aktif olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Yani aslında bu kartın varoluş amacı daha hızlı ulaşılabilir olması. Yoksa eğer aceleniz yoksa zaten bu kartla hiç uğraşmayın. Hemen gelin bu karttan sipariş edin. Bu arada Papara kart tamamen, şu siyah olan Papara kart tamamen ücretsiz. Bu da ücretsiz, fakat bunu gidip mağazadan aldığınızda 5 lira ödemeniz gerekiyor. Bunu 5 lira ödeyerek alıyorsunuz. Sisteme karta eklediğinizde 5 lira Papara hesabınıza geri iade oluyor. Yani bunu yapmasının tek sebebi insanlar gidip 20 tane 50 tane Papara kartı alıp çöpe atmasın diye. İlk başta sizden para alıyor. Sonra sisteme eklediğinde bu parayı düşürüyor. Tabii ki sisteme birden fazla kart ekleyemediğiniz için de onlarca kart alıp çöpe atmayacaksınız. Böylelikle Papara kendisini güvene alıyor. Evet, bu videodan bu kadardı. Papara'nın önemli bulduğum özelliklerini anlattım. Bakın burada diğer kampanyalar da gözüküyor. Teknosa'dan yaptığınız alışverişlerin %3'ü, yani 100 liralık harcamanın 3 lirası. İşte ne bileyim
BKM kitapta %15'i yani 1000 liralık harcamanın 150 lirası. İşte Mediatopia uygulamasında, bak Martı'da bile varmış, sevdiğim bir uygulamadır, kardeşimdir. Tabii ki kışın kullanamıyoruz. Bu şekilde, bu arada Martı kodumu da açıklama kısmına girebilirim. Neyse, tam şey yapmayalım. Bu videodan bu kadardı. Eğer kafanıza takılan bir soru varsa ya da burada videoda anlatmadığım bir konuda bir şey sormak istiyorsanız yorumlara akın edin. Hepsini cevaplıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada Animişi Teknoloji'ye abone olup bu tarz faydalı videoların devamını da takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.